Seneler sonra, yıllar sonra canlı yayındayım. Efendim, değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, Büyük Galatasaray taraftarı yayınıma hoş geldiniz. Bugün size canlı yayına girdim. Bakalım, ümit ederim canlı yayını bir türlü becerebiliriz. İnternetimiz müsait ederse. Bir taraftan da şimdi hemen YouTube'u açıyorum ve canlı yayınımı olup olmadığını da oradan takip edeceğim. Çok son dakikalardayız. Transferler, onlar, bunlar, oyun, futbol, 2 hafta, 3 hafta falan filan derken geldik zurnanın zırt dediği yere. Şimdi ben bir tane video çekmiştim. Onu yayınlayana kadar son gelişmelerden sonra dedim ki ben bir canlı yayın patlatayım. Yoksa bu iş başka türlü olmayacak. O çektiğim yayını yetiştirene kadar canlı yayına girmem daha iyi oldu. Her zamanki köşemdeyim, piyano arkamda ve ben Deniz yayındayım. Beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Dışarıdan sesler gidebilir, ev ortamındayım. Arkamda perde, belki bir tane böyle led ışık, met ışık falan filan da almayı planlıyorum. Böyle hani janjanlı kırmızı ışık falan yapıyorlar ya ilerleyen dönemlerde. Size değişiklikler yapabilirim efendim. Konuyu çok uzatmayalım. 3 haftalık futbolumuz rezalet. Okan Buruk sağ olsun büyük takım futbolu oynuyoruz dedi. İşte programlara katıldı. HT Spor'a, oraya buraya açıklamalar yaptı. Şunu yaptı, bunu yaptı. Takımın %80'i devam ederken devam ederken bir Mertens, bir Muslera takımın %20'si, hadi %50'si diyelim. Osimhen'in gelmiş, Bayın devam ediyor, Icardi'nin devam ediyor, Yunus'un devam ediyor, Levinan devam ediyor, Torreira'nın devam ediyor, Apon devam ediyor, Sanchez'in devam ediyor, Salah'ın devam ediyor, Frankowski'nin devam ediyor, Eren Elmalı'nın kaldığı yerden devam ediyor. Daha sayayım mı? Yani bütün takım devam ediyor. Geçen seneki takımın aynısı. Bir Mertens yok ki zaten geçen sene ilk 11'de yoktu. Ara ara giriyordu. Bir de kalede Muslera. Muslera'nın da zaman zaman sakat olduğunda Günay çok iyi performans vermişti. Ben çok beğenmiştim. Her kaleci hatalı gol yiyecek. Her kaleci düşüşleri, çıkışları olacak. Her futbolcu gibi. O yüzden de kimse kusura bakmasın. Günay'la devam edilmesi gerektiğini defaatlerce ilettim. Efendime söyleyeyim, durum böyle olunca da dedim ki Günay'la devam edelim. Niye? Bak, Galatasaray Türkiye'nin önemli kulüplerinden biri değil, en önemlisi. Kültürü, yapı taşı, mihenk taşı. Galatasaray alt futbolundan biter. Tamam. Şimdi Türkiye'nin en büyük takımının yedek kalecisi olan Günay, Muslera ve Sayın kaleci antrenörümüz Fadıl Bey'le çalıştı. Değil mi? O ekiple çalıştı yani. Yani sonuç itibariyle ne olmuş oluyor? Türkiye'nin en iyi kalecisi ve ekibiyle çalışmış oluyor. Şimdi bu adama güvenmeyeceğiz de. Kime güveneceğiz abi? Günay'la devam. Sonra ne oluyor? Bu akşam dedikodular. Peki. Oraya da geleceğiz. Okan Hocam, katıldığın yayınlarda büyük takım futbol oynuyoruz dedin. Hiçbir şey oynatmıyorsun. Bak, zerre hiçbir şey oynatmıyorsun. Bu takım, özür dilerim, ver herkese. Şu biraz kamerayı yakınlaştıracağım, bakayım şöyle bir yakınlaştırabiliyor muyum? Oo, çok yakın oldu. Şu güzel, tamam. İyi. Ayarlar falan filan böyle amatörce takılır. Sıkıntı yok baba. Bak güzel oldu. Kendimi de oradan görüyorum. Hiçbir şey oynatmıyorsun. Efendim, Eren Elmalı gol atmıştı. 3 maçta da büyük bir başarıymıştı. Şuymuş da buymuş da. Baba ne anlatıyorsunuz ya? Ya hakikaten ne anlatıyorsunuz? Yani son maçta, şu Çaykur Rize maçında oynadığımız futbol evlere şenlikti. Evlere şenlikti. İçeride şimdi şeye taklar. Efendim sağımız çok kötü. Baba onlar kötü oynuyorlar. Yuh! Abi hakikaten yuh ya. Çok pas futbol oynuyormuşuz. Yalan. Pas futbolundan dolayı sağ kötü olduğundan biz kötü hücum yapıyormuşuz. Yuh! Yuh! Lan kaç tane pas hücumu yaptınız baba? Pas hücumu yaptığınızda ben mi görmedim? Yani Muslera, Davinson, arkada Apo Mapo, Eren Meren tamam yapılıyor da sonra orta sahaya geliyor top. Sonra vur topu indir. Vur topu defans arkasına. Çevir. Bir öğrenmişiz abi kanat adam kaçırmayı. Herkes öğrendi bizim ortayı kalabalık tuttuğunda Galatasaray'a karşı defans bloğunun ortasında ve orta sahanın ortasında kalabalık tut. Bunları kanatlara ver. Kanatlardan da zaten kamikaze ortalar gelecek. İçeride 2 tane, 3 tane, bir tane uzun adam at. Babacım oldu bitti işte maşallah. Geçmiş olsun. Al sana taktik. Buradan işte duran top organizasyonundan bir gol bulursak ne ala. İlerideki
futbolcuların kendi teknik becerileriyle attıkları goller ne hala? İşte bir tane Osimhen, Icardi, Osimhen, Zaniolo üçlüsünü yaptılar. Üçü de yabancı. Üçü de bunu daha önce kendi takımlarında defaatlerce yapmış. Sana gelince de çok basit. Futbolun temel prensibi idmanda çalışılması gereken ve her maç tekrarlanması gereken al ver kaç. Kanada defans arkasında adamı kaçır. Yani o şekilde Zaniolo'yu kaçır. Pas istasyonunun başlangıcı Osimhen'in ceza sahasına doğru deparı. Ceza sahası dışına içeri doğru koşan forvetler her zaman tutulamaz ve pozisyonlamada her zaman avantajlıdır. Zaniolo'nun sol ayağıyla mükemmel doğru orta, mükemmel zamanlamayla atılan gol. Duran toplar organizasyonumuz gerçekten iyi. Son dönemde işte Fatih Hoca'dan sonra baktığımızda hep diyorduk ya 20 tane korner atıyoruz, bir tane gol atamıyoruz hocam. Allah rızası için şunu Selçuk kesmesin. Allah rızası için şöyle bir hoca tutalım, böyle yapalım, şöyle yapalım. Milyon tane o zamanlar tweet atmıştık. Ben de atmıştım bununla ilgili bir tweet. Ve gelinen noktada bir tek doğru çalışılan şey nedir? Efendime söyleyeyim. Duran top organizasyonu. Bunun dışındaki bir ceza sahasının dışından içinden orta olmadı sol ayak ters ayaktan al içeride adamı ekarte et şutunu at gol olmasına çalış önüne tıkalıyken şut at işte adama çarpsın gol olsun. Doğru atak yaptığımız etkinlik sayısı çok çok az. Böyle olunca da ben diyorum ki şimdi bir şey çalışmak ne demektir abi? Çalışmak ne demektir? Çalışmak sürekli bir şeyi tekrar ederek mükemmel hale getirmektir. Tamam mı babacığım? Sen idmanda çalışmazsan setleri de mükemmel hale getirmezsen, doğru setler çalıştırmazsan, tamam mı? Sahadaki ön alandaki futbolcuları kamikaze aynı şekilde topla buluşturmaya çalışırsan, bunun adı çalışma değil, bunun adı eğlence olur herhalde. Ne diyeyim abi işte çalışmayana ne olur işte? Tembellik olur diyelim tamam tembellik olur yani. Tembellik olur. Okan Buruk maalesef tembel bir teknik direktör. İnat ediyor. Karadeniz inadı var adam. Diyor ki benim yaptığım yayın, benim yaptığım idman, benim yaptığım taktik anlayış çok iyi. Ben buradan devam ederim diyor. Onu da ne kandırıyor? Özür dileyerek gitgide kötüleşen bu şeylerin, lig kalitemizin maalesef ve maalesef şey olmasından dolayı, söyle adını, kalitesizleşmesinden dolayı ki son dönemde bence büyük bir artış var. Gerçekten büyük bir artış var. Bakayım şöyle bir ayarlarıma. Büyük bir artış var. Orada aldığı başarı yani bu mahalli ligde kendi ligimizde aldığımız sonuçlar ve başarı onu tatmin ediyor. Tamam zaten amacı bir an önce Avrupa'dan elenelim. Aman abicim Mayıs'ta şampiyonluk çok önemli. Çünkü kafasında hala Fatih Hoca'nın 4 yıl üst üsteki şampiyon olma rekorunu egale etme bu sene. Arkasından da kırma var. Avrupa falan umurunda değil. O 4'ü yaparım. Kalırım. Nasıl olsa şampiyonum. Bu kadar paraya 300 milyon avroluk bir takımla bu kadar 150 milyon avroluk bir maaş bütçesiyle vergiler dahil ben bu Galatasaray'ı batırdım. Aldım adamları, sattım adamları, aldım adamları, sattım adamları. Kimse gıgını çıkartamadı bana. Kimse ağzını açamadı. Bir işte Avrupa'da geçen sene biraz böyle bir sendeledim. Şöyle bir baktım ortalığa. Biraz bana vurdular ama sağ olsun beni tutan tayfa var. Aslan, kral, kardeşlerim var arkamdalar. Ben ne yaparsam yapayım kabul ediyorlar. Eyvallah babalar. Baktı ki durum şilanay da yavrum şilanay. Hadi o zaman dedi ben yürüyeyim. Tamam. Okan Buruk'un şu anda Avrupa hedefi falan yok. Bence yönetimin de yok. Önemli olan Fenerbahçe 4. yıldızı takmasın. Biz her sene şampiyon olalım. Avrupa'da işte o kadar. Hedef Avrupa. Neydi? İşte ben size söyleyeyim. Efendim şimdi Ocak ayı geldi konuşmayalım. Aralık ayı geldi susalım. Nisan ayı geldi zaten seçim var, adaylar var. Aman konuşmayalım. Zaten bu lig bitsin ben çok fena konuşacağım. Bir konuşacağım yer gök inleyecek. Zaten bu paralar da kime gitti? Jelertler, Melertler, Frankowski'ler, pas atamayan adamları aldık. Herkes niye şampiyon olduk? Bu sezon başladı Osimhen'ler, Sané'ler falanlar filanlar. Büyük transferler. Maalesef geldiğimiz nokta hiç iç açıcı değil. Galatasaray'ın sürdürülebilir yapısı için. Benim için olması gereken şey bir an önce seçime gidilmeli. Ama bir an önce. Bütün bu artık
olmuşun üstüne bir ne diyelim bir sünger çekelim. Çekmeyelim ama çekelim. Sünger çekelim. Üstüne bir çizelim. Bundan sonra Galatasaray'ın sürdürülebilir, hani herkesin var ya kendi şirketini, büyük şirketleri yöneten adamlar bu sürdürülebilir çok takılı işte sürdürülebilir, su sürdürülebilir, tarım sürdürülebilir, şirket sürdürülebilir, pazarlama sürdürülebilir, üretim, her şeyin sürdürülebilir olması çok önemli ya. Efendim yok elektrik panelleri, su arıtmaları, yok şirketin içerisinde işte kendi ürettiğimiz gıdalar yemek yapıyoruz. Üretim safhamızda doğaya hiç zarar vermiyoruz, az su kullanıyoruz, personelimizi mutlu ediyoruz, fıtır fıtır falan filan. Sorsan işte Sayın Abdullah Kavukçu simit saraylarında kuvvetle muhtemelen çok güzel bir ekonomi politikası gidiyordur. Maaşları minimumda verip maksimum performans bekliyordur. Ama futbol yöneticiliği, futbol aklı, sportif direktörlük, sportif arşiv yöneticiliği de devrim gerekiyor. Yönetimde devrim gerekiyor. Nasıl bir devrim mi gerekiyor? 1950 senesinde Gündüz Baba, 1950'de dedemin de bulunduğu takım 1950'de İngiltere'ye gittiğinde orada idmanları görüyor adam, tamam mı? Ulan diyor burada acayip bir idman var. Ne oluyor lan diyor. Bu herifler su içiyorlar diyor. Biz limon yalıyoruz. Bu herifler bir istasyon çalışıyor. Biz diyor bisiklet biniyoruz. Adamlar diyor çim sahada antrenman yapıyor. Biz diyor toprak sahada antrenman yapıyoruz. Oturuyor. Alıyor kağıdı kalemi. Oradaki bulunduğu gün boyunca yani günler boyunca İngiltere'de hemen bütün idmanları not alıyor. Nasıl çalışıyorlar? Southampton'la, onunla bununla, Portsmouth'ta falan maç yapıyor. Hatta dedem de goller atıyor falan. Not alıyor. Sonra o notları alıyor, geliyor. Tamam mı Türkiye'ye? Diyor ki babalar biz her şeyi yanlış yapıyormuşuz. İngiltere'de idmanlar böyle yapılıyormuş diyor ve Türkiye'nin bütün idman şeylerini geri atıyor. Siliyor eski idman felsefesini ve yapılanları. Yepyeni bir idman felsefesiyle başlıyor. Bu devrim. Bu bir devrimdir. Tamam mı? Avrupa'yı ne yapıyor? Görüyor doğrusunu. Adamlar diyor ki böyle çalışıyorlar diyor. Ben de böyle yapmalıyım diyor. Derval geliyor. Senin 1950'de adamlar çim sahada çalışırken sen hala toprak sahada çalışıyorsun. Hala statların doğru değil. Derval diyor ki hop bir dakika. Tesisler çimlenecek diyor. Hop bir dakika diyor. Bütün Türkiye'yi tarayacaksınız. En yetenekli oyuncuları bulup Galatasaray'a getireceksiniz diyor. Hop bir dakika diyor. Yönetim diyor futbola karışmaz. Burası benim çiftliğim. Ben de dersem olur diyor. Hop bir dakika diyor. Futbolu diyor ben yönetirim. Taktikleri ben çalıştırırım. Her şeyle de ben ilgilenirim diyor. Anladın mı? Derval. Almanya'dan geliyor. Herkes şok içerisinde. Türkiye bir felsefe getiriyor. Galatasaray'a bir felsefe getiriyor. Tamam mı babalar? Heh. Sonra ne oluyor? O Derval'in takımı gidiyor 2000 senesinde Dünya Kupası oldu. Diyeceksin ki 88'ler 2010 20 sene. Ne 20 sene? 12 sene. Ya 12 sene. Sonra ne oldu araya biliyor musunuz? Biz böyle bir düşüşe başladık. Sonra Terkamp'ı getirdi. Terkamp ne yaptı? Evet dedi, Derval haklıydı. Bana dedi tüm Türkiye'yi tekrardan tarayın dedi. 92-93 sezonunda bir kadro kurmaya başladı. Ümit Davalılar, Hasanlar, onlar, bunlar, Hakanlar, şunlar bunlar derken müthiş bir takım kurdu. O takım Alman felsefesiyle, Alman disipliniyle çalıştı, Fatih Hoca'ya geldi. Sağ olsun Fatih Hoca da o dönem Biontech'ten öğrendikleriyle ondan sonra kendi bilgi birikimini üstüne koydu. Başarısız başladı. Yönetim dirayetiyle de bugünlere kadar geldik. Ama çok kesinti uğradık. Şu anda bizim bir devrime ihtiyacımız var ama sadece sahada değil. Yönetimsel olarak da bir devrime ihtiyacımız var. Evet Bayern Münih'i yeneceğiz. Büyük kulüp olacağız. Büyük futbol oynuyoruz. Artık biz Manchester City ligindeyiz. Sayın Abdullah Kavukçu anlatıyor. Manchester City'yle, Liverpool'la, işte Chelsea'yle, ne bileyim Bayern Münih'le falan işte Milan'la Inter'le aşık atıyoruz. Atamazsın. Atamazsın. Arabesksin. Atamazsın. Olmaz. Anladın mı babacığım? Olmaz. Niye olmaz biliyor musun? Onların yönetimi başka. Onların futbol iklimi başka. Onların oynadığı futbol sahaları, statları başka. Oynadıkları futbol başka. TFF'si başka. Hakemi başka. Kazancı başka. Yönetimi başka. Hesap verilirliği başka. Hakimi başka. Savcısı başka. Yargısı başka. Devleti başka. Atamaz. Bugün açıklama yapılmış. Türkiye'de şampiyonluk primi 227 milyon, 4,5 milyon avro. Şu bugün yani bir de kur sabitlemişler. 4,5 milyon avro para alacakmışız ama onun karşılığı 227 milyona tekabül edecekmiş. Bu sabitmiş. Tamam babacığım. Tamam. Okey mi? Yani sen şimdi kalkıp da şampiyonlar bu ligde izleyemezsin.
75 Osimhen'i alamazsın. 22 milyon Osimhen'e maaş veremezsin. Icardi'ye 10 verdin. Kimsenin gözü çıkmadı lan Icardi. Mertens'e 5 verdin. Amenna dediler. Ona 3,5 verdin. Eyvallah dediler. Buna 5,5 verdin. Valla 22'ler, 10'lar, Saneler. Ne oluyoruz ya? Ondan sonra ne oluyor? Bak Bay diyor ki kardeşim diyor ben gidiyorum diyor. Davison diyor ki bir dakika benim gelsin baba ben 5,5 istiyorum diyor. Yunus'un oradan başı kel mi abicim? Bizim de başımız geldi diyor. Biz de geliyoruz diyor. Ha? Ne oluyor sonra? Ha? Nasıl olacak bu iş? Oldu mu? Olmuyor. Böyle yönetilmez. Kimin ya bak Muslera'nın gideceğini biliyorsun, Mertens'in gideceğini biliyorsun babacığım. Hiç pazarın var mı? Yok. Ya sportif direktör demek her şeyi planlayan demek. A'dan Z'ye. A takımda kim gidecek, kim kalacak, hangi zamanda kimle oynayacaksın? Hangi taktik formasyonla oynayacaksın? Zaman içerisinde 4-3-3 mü? 3-5-2 mi? 8-4-6 mı? 5-4-8 mi? Bunları bilir. Sportif direktör, teknik direktör der ki babacığım bak bu kadronda sen 4-3-3 oynarsın, 4-2-3-1 oynarsın, 3-4-3 oynarsın, 3-5-2 oynarsın atıyorum sallıyorum. Formasyonunda bu futbolcularla bunu oynayabilirsin. Tamam mı? Bunu konuşur. Yedekleri toparlar. Ta Muslera'nın gideceğini o da geçen sene Ekim ayından bildiği için Muslera'nın yedekleyebileceği 6-7 tane alternatif olur. Hatta mümkünse Ocak'ta boşa çıkanları bulur. Onlarla ön pas bonservisiz alır. Haziran'da da imzayı attırır. 2 milyon 3 milyona da maaşını verir. 2 milyon 3 milyon da imza parası verir. İşi bitirir. Tamam. Kalkıp da 75 milyonluk o sene 80 milyon vermez mesela. Zaten 75 milyon verince oluyoruz. Verseydi 75 milyon alsaydı. 25-20 milyon istiyorsan saneye 25-30 milyon verip de almaz. Onu ben de alıyorum zaten. Hiç fark etmiyor ki. Uğurcan'a şu anda konuşulan 25 artı 5 artı 2 futbolcu, bir futbolcu falan. Signo. Ey yavrum ey. Onu da aldık. Okan Hoca çok istiyor diye. Ve biz hala bu kadar transfere diyoruz ki İlkay gelsin, Hakan gelsin. Hiçbir çözüm değil ki. Ne İlkay ne Hakan seni çözemez saha içinde. Neyi çözer biliyor musun? Ligde kapalı defansa işte kenarlardan orta atan futboluna biraz çare olur. İşte yaratıcılık olur. Bir iki tane ara top atar. O da kendi becerisiyle ilk başlar. Sonra antrenman gördükçe der ki ulan ben bu antrenmanda bu herifleri nasıl besleyeceğim lan der. Bir bok olmaz öyle kalır. Yani bugüne kadar yani kendini geliştiren futbol sayısı Galatasaray'da 3 zaten. Gerçekten 3-4 yok yani. Anladın mı? Yani mevcutluk var. Torreira kendi çalıştığı için devam ediyor. Bay kendi çalıştığı için devam ediyor. Boya kendi çalıştığı için gitti. Ondan sonra Yunus bildiğim kadarıyla kendi ekstra idmanlar yapıyor. Zaten arkadaş bak ben bir yönetimde olacağım. Benim teknik direktörüm geçen sene diyecek ki ben 2 günde bir, 3 günde bir maç yapıyorum. Ben taktik maktik çalışmıyorum. Çocukları alıyorum, getiriyorum. Rejenerasyon antrenmanına sokuyorum. Dinlendiriyorum. Maça çıkartıyorum. Rejenerasyon antrenmanı yapıyorum. Dinlen. Böyle söyleyen bir teknik direktörle benim hiçbir işim olmasın. Kimse kusura bakmasın. Hala da Hakan gelsin çözsün, İlkay gelsin çözsün. Ya kimse de demiyor ki Okan Buruk teknik taktik olarak yanına 3 tane yardımcı alsın bu iş çözülür diyemiyor ya. Gerçekten bu zulmdür. Galatasaray'a yapılmış en büyük kötülüktür. Transferle futbolumuzun güzelleşeceğini düşünmek gerçekten bir yani dilime geliyor da 3-5 söylemek istemiyorum ya. En büyük kötülüktür diyeyim yani. O kadar. En büyük kötülüktür. Artık ben de bunu neyse anlatayım ya. Hakan oynayacak. Hakan'ın siz oynayabileceğini mi düşünüyorsunuz babalar ya? Gerçekten Hakan'ın oynayabileceğini yani bizde verimli oynayabileceğini düşünen varsa hani müthiş yanılıyor yani. Bakayım yayın koptu mu diye baktım da yok kopmamış galiba devam ediyor. Evet. Canlı yayındayız. Canlı yayındayız şu anda. Beğenmeyi ve takip etmeyi sakın unutmayın sevgili Galatasaraylılar. Hakan senin futbolunu çözemez. Çünkü hedefi yanında bir disiplinle oynayan, bir sistemle oynayan takımdan geliyor. İlkay hakeza Pep Guardiola'dan gelecek babalar. Adam ezber biliyor ya. Makine düzeninde oynatıyor Pep Guardiola. Diyor ki topu soldan sağdan alacaksın. İlkay'a getireceksin. İlkay ona pas atacak. Adamların bir makine düzeni var. Sende karambol düzen var ya. Sende bir düzen yok ki. Garip Osimhen koşturuyor.
Osimhen ile de top bir yer gösteriyor. İşte oraya topu atabilen birisi varsa topu atıyor. O kadar. Ya da sen kanattan iki tane adam koşuyor. Onun önüne top atılıyor. Ha, Icardi oyuna girince ne oluyor? Icardi topu dışarıda 10 numara gibi oluyor. Pas istasyonu oluyor. Akıllı adam. Ayağı var. Tık 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 oynuyor. Icardi'nin futbol aklını sen taktik zannediyorsun. Osimhen'in futbol aklını sen taktik zannediyorsun. Mertens'in oyun aklını siz taktik zannettiniz. Zaniolo'nun, Bay'ın kişisel becerilerini taktik zannettiniz. Yunus'un kendi becerilerini taktik zannediyorsunuz. Değil arkadaşlar. 3 senedir üst üste aynı şablonda gol atabildiğiniz hiçbir atak organizasyonu yok. Duran top hariç. Yok. Avrupa'da içimizden geçecekler. Silindir gibi ezecekler. Okan Buruk yine çıkacak. Kötü oynadık diyecek. Doğru oynayamadık diyecek. Hava şartları diyecek. 2 günde bir maç diyecek. İçeride oynarken bir anda dışarı gittik diyecek. İçerisi 30 dereceydi, dışarısı eksi 30'du diyecek. Hava koşulları diyecek. 2 günde bir idman diyecek. Maç diyecek. Hakem diyecek. Ondan sonra işte onların makas açık. Onların futbolcuları 1 milyar dolar, bizimkiler 300 milyon dolar diyecek. Ama kimse demeyecek ki kardeşim AZ Alkmaar senin yarı parandı. RFS senin 3'te 1 parandı. 4'te 1 parandı. Ajax senin bilmem kaç parandı. Sen o zaman çıkan kadron 190 milyon, 120 milyon, 150 milyon, 200 milyon avroydu. Heriflerin kadrosu 70, 80, 90 milyon avroydu. Hatta RFS'nin 15 milyon avroydu. Ligde oynayan takımların ortalaması 10 milyon avro. Değerleri, bak maaş değerlerinden bahsetmiyorum. Takım değerlerinden bahsediyorum size. Takım değerlerinden. Bunlara foldur foş oldum. Avrupa'da senin sistem takımları içinden geçtim. Türkiye'de Çaykur Rize biraz akıllı olsa seninle beraber kalırdı. Ki attıkları gol bence offside değil. Gol öyle topuktan çizgi çizip de 5 santimde olması. Efendim neymiş? 1 saniye önce alınsaymış pozisyon. Zaten herif 15 metre offside'miş. Babacığım offside kuralı belli. Top ayaktan çıktığı an rakip oyuncuyla, yani top ayaktan çıktığı an senin oyuncun iki rakip oyuncunun gerisinde olacak. 2. 1 değil. 2. Biri kaleci diye hep düşünülür ama 2 tane oyuncu olmak zorunda. Yani iki rakip oyuncunun gerisinde olacak. Tamam mı babacığım? Burada olursa offside, burada olursa offside, bu da offside, bu da offside, bu değil. Burada offside, tamam, burada değil. Okey? Top ayaktan çıktığı an, efendim geriden koşarak geldi. Biz de Icardi kaç tane gol attı. Gelirken böyle orta sahaya doğru biraz uzun top attı, hafif de geri döndü. Herkes offside diye kaldırdı. Biz öyle kaç tane gol attık. Abi zeka bu. Zekanı kullanırsan futbol çok kolay bir oyun. Tamam. Herifin topundan offside çizilmez. Bu FM oynamıyoruz, PES oynamıyoruz, FIFA oynamıyoruz. Bence yani öyle ben mesela bizim golü Osimhen atsaydı öyle iptal edildi birkaç kere omuzdan falan ama ben saçma buluyorum. Böyle offside kuralının mümkün olduğunca ivedilikle değişmesi gerekiyor. Neyse. Şimdi transferlere gelelim. Şimdi bu akşam söyleniyor. Şu anda Uğurcan 25+5, kimilerine göre 30-35 milyona da çıkabilirmiş bu teklifimiz. İşte Berkan'ı istemişler, Yusuf'u istemişler. Biz Yusuf'u vermişiz, onlar Berkan'ı istemiş. Birilerini istemişler. Babalar ne yapıyorsunuz siz ya? Ya Uğurcan dediğin adam, evet bir dönem çok iyi kalecilik yaptı. 29 yaşına geldi. Çocuk oynaya dayak ye kaleci oldu. Senin elinde Günay var. Günay'dan neyi iyi? Uğurcan ayağı iyi mi? Değil. Uğurcan neyi iyi dersen Günay'a alternatif ve önüne alıyorsun. Milli takım kalecisi. Günay da oynasın. İlk milli takımda milli takım kalecisi olur Günay'da. Galatasaray kalecisi olduğu için bugüne kadar bir sürü milli takımda oynayamayacak oyuncu. Sametler. Ne bileyim işte sağ kanat vardı. Fenerbahçe'nin sağ beki vardı. Ömrü hayatında herif milli takım yüzü görmezdi. Ya büyük takımda oynadın mı, 3 maçta üst üste oynadın mı milli takımda otomatik olarak oynuyorsun zaten abi. Kimse senin performansına falan bakmıyor. Sametler oynuyor, onlar oynuyor, bunlar oynuyor. Sonra o adamlar olup da bir transfer yapıp böyle ne bileyim Alanya, Antalya, ne bileyim Başakşehir falan yapınca milli takımdan uçuyorlar. Ulan o zaman niye almıştık milli takım? Belki tırvarı. Tamam mı babacığım? Heh. Şimdi bu Uğurcan denen kardeşimiz ne olmuş? Trabzonspor sabretmiş. Demiş ki ben kaleyi yerli yapacağım. Ama öyle yapacağım, ama böyle yapacağım. Ya senin önünde Davinson Sanchez var. Senin önünde Apokerim var. Tamam mı? Zaten atağı az yiyorsun. Leminan var, Torreira'm var, o var, bu var, şu var. Zaten az atak yiyorsun. Ve buna istinaden kalkıyorsun hala Günay. Lan Günay senin kaç tane maçını kurtarmış. Sen Uğurcan'ı niye alıyorsun? Anladın mı? Niye alıyorsun abi? 30 milyon euro
Ben de o zaman diyorum ki göklerden gelen bir karar var abi. Birisi diyor ki bize, ey Galatasaray, ben senin işlerini çok çözdüm. Sende güzel para var. Trabzon biraz sıkıntıda baba, orayı bir ateşle ya. Orayı bir çözmemiz lazım. Orayı çözemezsek biz sıkıntıya düşeriz. Okey Tom? Bence durum bu. Yani Uğurcan transferiyle ilgili durum bu. Yani Edersonlara git, onlara git, bunlara git, Donnarumma'lara git. Hiçbirini alamam. Sonra kalk geldi ki ben şey yapıyorum. Söyle adını. Uğurcan'ı alıyor. Efendim Dursun Başkanım çok istemiş. Zaten en başından beri de Uğurcan'ı istiyormuş. Uğurcan'ı da söyle adını almak için de diğer transferleri oyalamış. Son gün diğerleri hepsi bir yere gidince Uğurcan da karar kılmışız. Ey babalar ey işte. Galatasaray spor aklı böyle olmamalı. Yani pazarlık değil. A'dan Z'ye her şeyi tasarlayacaksın. Hatta önümüzdeki 2 seneyi tasarlar sportif direktör. 1 seneyi de değil, 2 seneyi tasarlar. Lan ki işte önümüzdeki Ocak ayında kim alacak, önümüzdeki Mayıs ayında nasıl bir kadro yapılanması yapmam lazım, nasıl bir futbolcu anlaşmam lazım, altyapıdan kimler gelecek, kadro yapılanması, Türkiye'de 12+2'ler, 4'ler, 8'ler, 16'lar, Avrupa'ya kimlere yazılacağı, nerelerde oynanacak, hepsini planlaman lazım. Anladın mı? Okan Buruk'un eline ve ailesinin eline bırak. Galatasaray Okan Buruk'tan da, Okan Buruk'un ailesinden de, Dursun Başkanı'ndan da, Sayın Yönetim Kurulu'ndan da, Sayın Sportif AŞ Yönetim Kurulu'ndan da, Sayın üyelerin de hepsinin üstündedir. Kimse kusura bakmayacak ve aklını başına alacak. Bu işi profesyonellere bakacak. Nasıl ki kendi şirketlerinde CEO'lara, pazarlama müdürlerine tonlarca maaş veriyorlar. CV'ler istiyorlar. Görüşmeler yapılıyor. 3 kuruşluk pozisyonlara 5 kuruşluk insanları istiyorlar. Bir de burnlarından getiriyorlar iş görüşmesinde. Dursun abinin otelinde çalışan arkadaşlar böyle mi çalışıyor mesela? Plansız programsız mı çalışıyor? Başka neyine mi bırakmışlar? Getirip onun önüne pazarlama direktörü böyle mi çalışıyor mesela? Ha? Galatasaray böyle mi yönetilince büyüyecek? Uğurcan'a 25 ver, ona 15 ver, buna 85 ver, ona 65 ver, ona 72 ver, borcumuz yok de, işte hasbelkader bir sermaye artışı yap, oradan gelen parayla işte borçları ödedim de, açıklama yap, borçları ödedim de, banka birliğinden çıktım de, çıkıp çıkmadığım da belli değil, çıktık. İyi mi oldu, kötü mü oldu, kimine göre iyi oldu, kimine göre hiç iyi olmadı. İnşallah iyi olacak durum, bakalım göreceğiz. Hayırlara vesile olsun diyoruz. Ama bunun dışında futbolumuz şu anda çok kötü ve bunun düzelmesi için Okan Buruk'un inadından vazgeçmesi gerekiyor. Sürekli bizimle inatlaşıyor. Ön alanda presi koydum, ben bu işi yaptım. Hiçbir şey yapmıyorsun abi. Yönetimin artık bu transfer olumuna son verip aklını başına alıp bir an önce sportif direktörle anlaşıp takımı ona emanet etmesi gerekiyor. Bu mümkünse de yabancı ve iyi bir kişi olmalı. Anlatabiliyor muyum? Bunun dışında alınan transferlerle zaten ligi domine edeceğiz. Karşımızda rakip falan yok. Zaten üçünde teknik direktörü yok. Beşiktaş şu anda oyundan düşmüştür. Ve hiçbir şey olmamıştır, olmayacaktır. Bir yere varamayacak. Fenerbahçe şu anda bir teknik direktör arayışında. Onların da ben size söyleyeyim çok hayırlı vesile olmayan bir durum var. Bu da felaket. O yüzden ben size diyorum ki bu iş patlar hocam. Böyle gidersek patlar. Lazım. Top 2'den top 1. Paris Saint-Germain'in Orhan Tüzün kardeşim, hoş geldin yayınıma. Teşekkür ederim sorun için. PSG'nin şu andaki sportif direktörü kim biliyor musun? Burak Elmas zamanında bizim sportif direktörümüz olan Fatih Hoca'dan sonra gelen adam. Onun ekibi zaten böyle bir şirket oluyor bunlar, tamam mı? Bir baba oluyor böyle, şirket sahibi. Ondan sonra onun da böyle adamları oluyor. Adama bağlı, yani o patrona bağlı. O adam diyor ki kardeşim ben sana atıyorum Carlos Ancelotti'yi vereceğim. Carlos senin işini çözecek baba diyor ama bana bağlı çalışacak diyor, merak etme. Yani şirket kocaman. Sana 3-4 tane adam dedicate ediyor. Okey. Paris Saint-Germain'in şu anki sportif direktörü Burak Elmas zamanında Yuhan'a sportif direktör. Okey. Anlaştığımız ama anlaşmamak için bizi
yani Galatasaray'dan uzak kalsın diye başlatılan kampanyanın adamı. Herif ne yaptı? Paris Saint-Germain ne yapıyordu? Bizimki gibi. Al Messi'yi, al onu, al bunu, al şunu, herkese al. Al. Bir de iyi bir teknik direktör koy. Ne oldu? Biz olamadık. Ne oldu sonra? Luis Enrique geldi. Bir sistem getirdi. Gençleştirdiler. Bütün o pahalı transferler gitti. İş yapan, koşan asker, yani mevkisinde iyi adamları, ortalama rakamlı adamları aldı. Bak Paris Saint-Germain şu anda uçuyor. Bak ilk kurulan Paris Saint-Germain'in kadrosuna, bak şimdiki Paris Saint-Germain kadrosuna. Luis Enrique ne diyor? Bak öğreti var orada. Öğreti. Sen lahmacun yiyorsun, afiyet olsun. Çok severim, bayılırım. Olmaz. Olmaz abicim. Neymar'la Messi'yle olmaz. Gitti. O futboldan çıktık. O eski bir futboldu. Eskiden kimse koşamıyordu. Sertlik vardı. Basıyordun tekmeyi. İkili mücadele vardı. İşte kantonalar vardı. Onların işte manyak adamları vardı. Böyle sert adamlar. Defanslı falan. Bir tane değil ismi. David mi ne vardı? Bir tane önüne gelene dalıyordu herif. Anlatabiliyor muyum? Böyle fizik gücüyle gidiyordu. Şimdi artık atletizm başladı. Şimdi başka bir futbola geçti. Çünkü bütün takımlar yani şey gibi bu. Aynı araba üretiyoruz. Benimki seninkinden daha güçlü, benimki seninkinden daha ekonomik, benimki seninkinden daha sıfırdan yüze hızlı çıkıyor falan da bu. Abiciğim olmaz. Bizde de olmayacak. Çünkü bak Sané geldi. Sané Bayern Münih'te bir kadro bak dedim ki Kerem olmaz geçen sene dayı geldiğinde. Olmayacak dedim. Frankowski olmayacak dedim. Gerrard olmayacak dedim. Salah olmayacak dedim ki Salah bir yıkım oldu. Onu da zorladık da oldu yani. Bunlar olmaz. Bunlar bir takım oyunu oynuyorlar adam, tamam mı? Topu pası aldığında sağ bekten, sol bekten adamların yerleşim planları var kafalarında. Ezbe pas atmıyor alışmış adam. Sen halı saha futbolu oynuyorsun. Sen top alacaksın. Dizilişin yok. İki yanında, dört ileride. Ne yapıyorsun? İşte adam geliyor sırtında adam varken koşarak sana Torreira, Lemina, sırtı dönük rakip kaleye top alıyor. Apo'ya veriyor, Davidson'a veriyor. Sonra aradan bir tane böyle pas atıyorsun falan. Yüzü dönük kaleye top alabilen adam sayısı yoktu. Bireysel oyun bitti artık. Her futbolcu gol atacak. Herifin öyle bir teknik ekibi var ki köpek gibi çalıştırıyorlar. Yani donma be. Dondu mu? Donmamış. İyi. Tamam. Güzel. Sakin. Ha. Ha. Köpek gibi çalıştırıyorlar adamlar. Adamın eşek yüküyle teknik ekibi var yanında. Eşek yüküyle. Bir sistem doğrultusuna gidiyor iş. Sistem. Sistem. Taktik, teknik, tekrar, şablon. Evet. 10 hücum yapıyor, 10 savunma yapıyor adamlar. Blok halinde hareket ediyorlar. Hani var ya o şey TRT'deki bizim meşhur şey. Bloklar arasında kopukluk var hocam falan diye anlatıyor ya adam. Ha, bloklar arasında kopukluk oldu mu böyle oluyorsun işte. Bloklar arası kopukluk olmayacak. Blokça hareket edeceksin. Anladın mı? Nefes aldığı yere, depar attığın yere, hep yorulduğunu anlayacaksın. Lan bu herif depar atamıyor deyip sağ taraftan baya. Ne oldu? Bay gitti şimdi bak. Hücum bitti. Hücum şeyin düştü. Güç. Niye? Bayı koşturuyordum derin dağlar gibi. Alıyordu herif topu. Al işte bir tane gol attı geçen hafta. Adamın omzundan vurdu işte önceki hafta. Boş topa koştu. Pozisyon yok ortada. Boş top. Defans hatası. Aldı gitti vurdu gol oldu. Osimhen alıyor vuruyor dönüyor. Kendi başına. Herkes bireysel. Uğurcan gereksiz oldu. Yine maç olmak için yaptılar. Evet bence orada hem maç olmamak var hem biraz da Trabzon'a bence bir kaynak aktarımı olacak. Kuvvetle muhtemel. Onun da bir bence pazarlığı oldu. İşte, transferi pazarlık yapmak zannedersem böyle olur. Yapacak bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Gene yayınım mı dondu benim ya babalar. Neyse yani bu konuda çok şişkinim. Galatasaray artık bu şekilde yine yaşayacağız. Allah sabır versin. Daha bir de işte